Merhabalar. Tarihe baktığımızda aklımıza genellikle her şeye gücü yeten, tek sözüyle dünyaları değiştiren hükümdarlar gelir. Peki ya size bu resmin aslında büyük bir yanılsama olduğunu söylesem? Bugün o sağlam görünen tahtların ardındaki gizli çatlakları, yani Anadolu'nun unutulmuş güç dengelerini konuşacağız. Şöyle bir düşünelim. Gözümüzün önüne hemen o bildik sahneler geliyor değil mi? Firavunlar, imparatorlar, sultanlar tek bir emirleri, orduları harekete geçiriyor, bir parmak şıklatmalarıyla yaşam ya da ölüm arasında karar veriyorlar. Bu bize anlatılan mutlak ve sorgulanamaz gücün ta kendisi. Ama işte kilit soru da tam burada ortaya çıkıyor. Peki ya bu mutlak güç imgesi aslında sadece bir efsane ise, Hititlerden Osmanlı'ya Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Hükümdarın gücünün aslında ne kadar kırılgan olabileceğini, ne kadar çok dengeye bağlı olduğunu gösteren şaşırtıcı bir hikaye bu. Yolculuğumuza binlerce yıl öncesinden antik Hititlerle başlayalım. Onların hukuk sistemini bu kadar özel kılan şey, komşularının aksine intikam yerine tazminatı, yani bir nevi onarıcı adaleti merkeze almalarıydı. Bakın karşınızda iki farklı dünya görüşü var adeta. Bir tarafta Babil'in meşhur göze göz, dişe diş diyen kanlı adalet anlayışı. Onlar için suç, tanrılara karşı işlenmiş bir günahtı ve kanla temizlenmeliydi. Diğer tarafta ise Hititlerin son derece pragmatik, akılcı bakış açısı var. Onlar suçu ilahi bir mesele olarak değil, toplumun ekonomik düzenini bozan bir sorun olarak görüyorlardı. Şimdi bu yaklaşımın arkasındaki mantık hem çok soğuk hem de inanılmaz derecede akılcı. Hitit devleti aslında şöyle düşünüyordu. Bir cinayet işlendi, bir çalışanımı kaybettim. Şimdi katili de idam edersem bu sefer iki çalışanımı kaybetmiş olurum. Bunun yerine katili öldürmeyip kurbanın ailesine tazminat ödemeye, onların geçimini sağlamaya mecbur bırakırsam hem o aile mağdur olmaz hem de devletin ekonomik çarkları dönmeye devam eder. Hititolog Metin Alparslan'ın bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Kralın gücü ilahi bir öfkeyle değil, geride kalanlar ne olacak, aile nasıl geçinecek gibi son derece dünyevi ve pratik bir soruyla sınırlanıyordu. Yani en tepedeki gücün bile toplumun refahını sürdürme gibi temel bir zorunluluğu vardı. Zaman tünelinde şöyle bir ileri saralım ve Bizans İmparatorluğu'na gelelim. Burada imparatorun gücünü sınırlayan şey, Hititlerdeki gibi sessiz kanun maddeleri değil, hipodromu inleten on binlerce insanın gürültülü sesiydi. Karşınızda Dimoslar, yani tarihin en meşhur taraftar grupları, Maviler ve Yeşiller. Ama sakın onları bugünkü taraftar grupları gibi düşünmeyin. Bu gruplar yeri geldiğinde bir imparatoru tahttan indirebilecek kadar güçlü, devasa sosyopolitik organizasyonlardı. Aslında bu gruplar bir nevi erken dönem siyasi partiler gibiydiler. Maviler genellikle aristokrasiyi, yani büyük toprak sahiplerini temsil ederken, Yeşiller daha çok tüccarları, zanaatkarları ve halkı temsil ediyordu. Ve onların siyaset yaptıkları arena, at arabası yarışlarının düzenlendiği o devasa hipodromlardı. İşte bu grupların gücü kesinlikle soyut değildi, son derece gerçekti. Meşhur Nika ayaklanmasında olduğu gibi birleştiklerinde tüm şehri ateşe verebiliyor, imparatoru sarayında köşeye sıkıştırabiliyorlardı. Yani hipodrom sadece bir eğlence mekanı değil, aynı zamanda halkın öfkesinin patladığı, iktidarın sürekli kontrol altında tutulduğu bir basınç kazanıydı. Tarihçi Turhan Kaçar'ın da altını çizdiği gibi bu gruplar imparatorun gücünü dengeleyen, organize bir halk muhalefeti işlevi görüyordu. İmparator alacağı her kararda hipodromdan yükselebilecek o on binlerce kişilik tepkiyi, o uğultuyu hesaba katmak zorundaydı. Ve şimdi belki de mutlakiyet imgesinin en güçlü olduğu yere, Osmanlı İmparatorluğu'na geliyoruz. Ama o heybetli sarayların, o mutlak gibi görünen fermanların arkasında padişahın etrafını saran görünmez duvarlar, hatta görünmez zincirler vardı. Padişahın gücü aslında tek bir sütun üzerinde durmuyordu. Bu hassas dengeyi sağlayan birkaç farklı güç odağı vardı. Bir yanda kararlarının dine uygun olup olmadığını denetleyen ulema sınıfı, diğer yanda taşradaki toprakları, vergileri ve askerleri kontrol eden güçlü ayanlar ve tabii ki çıkarları tehdit edildiğinde kazan kaldırmaktan çekinmeyen padişahın kendi kul ordusu olan Yeniçeriler, padişahlık bu üç güç arasında sürekli ve çok tehlikeli bir denge oyunu oynamaktı. Tarihçi Baki Teskan'ın da vurguladığı gibi ortada yazılı, resmi sınırlar olmasa da sürekli bir pazarlık vardı. Bu durum bize padişahın gücünün aslında mutlak değil, koşullara bağlı ve sürekli müzakereye açık olduğunu gösteriyor. Ve sonra tarihte öyle bir an yaşandı ki
O görünmez duvarlar, o yazılı olmayan kurallar bir anda ete kemiğe büründü ve herkesin görebileceği bir belgeye dönüştü. Bu belgenin adı Senedi İttifak'tı. 1808'de Padişah II. Mahmut ile Taşra'nın güçlü beyleri olan ayanlar arasında imzalandı. Tıpkı yüzlerce yıl önce İngiltere'de imzalanan Magna Carta gibi bu belge de bir hükümdarın yetkilerini kendi tebaasıyla yaptığı bir anlaşmayla ilk kez yazılı olarak sınırlıyordu. İşte bu yüzden ona sık sık Türkiye'nin unutulmuş Magna Cartası denir. Düşünün, tarihte ilk defa bir padişah kendi tebaasıyla masaya oturup yetkilerini yazılı bir metinle sınırlıyordu. Bu, padişahın otoritesinin sınırsız olmadığını resmen kabul etmesi demekti. Her ne kadar güçlenince bu belgeyi görmezden gelmiş olsa da, o kapı bir kere aralanmıştı ve gelecek için çok önemli bir emsal oluşturmuştu. Şimdi şöyle geri çekilip büyük resme bakalım. Bu üç farklı tarihsel örnekten öğrendiklerimizi birleştirdiğimizde Anadolu'daki güç yapısını binlerce yıldır şekillendiren ortak bir desen, ortak bir geometri ortaya çıkıyor. Güç üçgeni. Gördüğünüz gibi güç asla tek bir noktada, yani sadece kralın veya padişahın elinde toplanmıyor. Aksine bu üç köşe arasında sürekli bir çekişme halinde. Üçgenin tepesinde merkezi otorite var, bir köşesinde ona rakip olan yerel güçler, yani Ayanlar ya da Bizans'taki Dimoslar gibi gruplar bulunuyor ve diğer köşede de herkesin uymak zorunda olduğu kurallar, normlar ve gelenekler var. Yani Hitit kanunları ya da İslam şeriatı gibi. İşte bu yolculuktan çıkaracağımız en önemli ders de bu. Anadolu'da yönetimin gerçek hikayesi mutlak fermanların hikayesi değil. Tehlikeli müzakerelerin, kırılgan ittifakların ve ince bir ip üzerinde yürüyen hassas dengelerin hikayesidir. Peki binlerce yıllık bu güç dengesi mirası günümüzdeki otorite anlayışı hakkında bize ne söylüyor? Bu kadim müzakere ve denge oyunu bugünün dünyasını ve siyasetini hala ne kadar şekillendiriyor? Sanırım bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru. İzlediğiniz için teşekkürler.